piramitleri soymuşlar. Hatta piramitlerin önünde bir pazar yeri açıp o ne ya? Vaha! Hello. Neler oluyor? Teknoloji. Mısır'da beni en çok şaşırtan şeylerden bir tanesi, yeminle feci kayboldum ya. Ha, Atatürk. Atatürk'ün Atatürk. Yani nereden başlasam, nereyi çeksem bilemiyorum. O kadar. Arkadaşlar, Mısır gezimiz devam ediyor. Kahire'nin downtown'undan, yani merkezinden selamlar. Size Mısır'daki yaşayışı da göstermek istiyorum. Çünkü bayağı kaotik, bayağı büyük bir ülke. Benim dünyada gördüğüm en Orta Doğu ülke arkadaşlar. Yani öyle böyle bir Orta Doğu değil. Buram buram hiç değişmemiş. Bizim o filmlerde gördüğümüz Orta Doğu burada sanki birazdan şu sokaktan Cemal Abdülnasır geçecek. Enver Sedat korumalarıyla önüme çıkacak. Ya da Ümmü Gülsüm bütün böyle orkestrasıyla, korumalarıyla bir otele girecek gibi acayip bir hissiyat. Yani hiçbir şey değişmemiş. Bütün o fotoğraflarda, eski filmlerde bildiğimiz Mısır burada yaşıyor. Gize'yi size gösterdim. Orası çok hoşuma gitmemişti. Çünkü turistik hiçbir şey yapmamışlar. Yani 1800'lü yıllardan çıkmış gibi. Ama burası daha hoş, böyle gerçekten buram buram bir Orta Doğu. Bugün sizinle Mısır'ın merkezinde, downtown'da dolaşacağız. Bakalım Mısır'ın merkezi nasılmış? Kahire'nin merkezi, Mısır'ın merkezi de oluyor aslında. Evet, nasılmış? Bizden izler var mı? Biliyorsunuz Mısır'ı çok uzun süre biz yönettik. Göreceğiz. Başlıyoruz. Şahane bir Kahire. Habibi, Habibi. Yemin ediyorum gözümün önünde şu arabaya çarptı. Bak bak. Bu da. Fan güzel. I like it. Arkadaşlar, beni tanıyorsunuz. Gerçekten çok şikayetçi olan biri değilim. Bangladeş'te de gördünüz. Dünyanın her yerine girdik beraber. Yeri geliyor, tetikçilerle röportaj yapıyorsun. Nasılsın birader? Welcome. Yani delilerse ben de deli ayağına yatarım ama burası insanı çok zorluyor ya. Ben ilk defa böyle zorlandığımı görüyorum. İnanılır gibi değil yani. Ya adam gözümün önünde bak yepyeni arabayı çizdi. Ve hiçbir şey olmamış gibi gitti her neyse. Bu arabaydı galiba, alttan gösterdim size. Hiçbir şey olmamış gibi gitti. Ya şimdi diyorsun ki bak biraz güzel bir otelde kalayım. Hani sıkıntı çıkmasın. Buranın bu 50-60 dolara güzel oteller var. Bakıyorum hani 100 dolarlık oteli 60 dolara buluyorum gerekirse. Abi yok, her yerde sıkıntı çıkıyor. Yani adımı attığın an yürüyorsun ya, böyle önlü arkalı tutarak yürümelisin ki birileri seni kazıklamasın ya da saçmalamasın. Yani güzel bir otel buldum. Böyle puanları güzel. Bir de check-in arkadaşlar. Giriş otele. Bir de giriyorsun. Abi gittim, bir de geldim. Adam dedi ki yarım saat sonra gel dedi. Tamam mı? Yarım saat sonra gel dedi. Geldim. Yarım saat sonra deli bir adam ona tık tık bakıyor. Adam ona bakıyor, bağırıp çağırıyor. Yani yarım saat sonra gelince 1.30'da geliyorsun. O da hazır mı? Hayır, şurada bekleyin 5 dakika dedi. Abi 3.25 ya, bak 3.25. Hello my friend. Hello my friend. Good, good. Thank you. Türkiye. Türkiye.
Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Hasan Şaş. Have a good time. So you too, you too. Thank you. Abi 3.25. Ya bak sabırla bekliyorum. Pozitif olmaya çalışıyorum. Hala soruyorum. İşte biraz daha bekle. Ha bak. Resepsiyonist kızla sahibi gülüyorlar, eğleniyorlar, yemek yiyorlar, şey yapıyorlar ve 3 saat, neredeyse 3 saat, 2,5 saat odam hazır değil. Hiç abartmıyorum arkadaşlar. Bir kişilik oda ya. Bir kişilik odadan bahsediyorum. Yok yani. Abi üçünüz girin. Bir tane çarşaf sereceksiniz. 2 şey yapacaksınız. Zaten yani öyle bir ultra muhteşem Japonya'daki gibi bir temizlik beklemiyorum. Yok zaten yani. Yok. Yok ya. Yani kalsam sabah 5'e kadar orada bekletecekler beni. 5 dakika 5 dakika diye. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum yani. Check-in 1'de, normalde 11'de girebilmem lazım. 3.30'da hala hazır değildi. Kerim dedim otelinizi, çıktım. Başka bir otel buldum. Yani sokakta yürüyorsun, küfür ediyorlar. Şey var, yani böyle inanılmaz bir agresiflik var arkadaşlar. Ben Mısır'ı çok merak ettiğim için sabrediyorum. Yani gerçekten duymuştum tabii ki önünü ama bu kadar da olmaz ya. İlk turizm ülkelerinden bir tanesisiniz siz ya. Yani bakın, Mısır dünyanın ilk turizminin başlatılan ülkelerden bir tanesi. Ha, İngiltere'de başlıyor şey olarak ama yani buraya insanlar piramitleri görmeye geliyorlar. 1800'lerde, 1700'lerde geliyorlar. Hayret bir şey ya. Hiç mi öğrenmez insan ya? Yani hiç mi birazcık kendimizi toparlayalım demez. Bir de yani 4000, 5000 yıllık şehirleri geziyoruz. Hani yani 4000, 5000 yılda birazcık turiste saygı duymayı ya da turizmi öğrenin ya. Bu bir değil, iki değil. Yani aplikasyondan, işte app'ten otel alıyorum, 40 metrekare yazıyor otel, tamam mı? Bana veriyorlar 10 metrekare odayı. Hayır diyorum kardeşim, bakın ben 40 metrekarelik oda aldım. 40 metrekarelik oda. Çünkü benim bir sürü işim var, video editliyorum, birkaç tane şey olması lazım, fiş olması lazım ki işte mikrofondan tut bütün aletleri şarj edebileyim. Yok yani her otelde ekstra ama insanlar güler yüzlü, böyle sevimliler. Yani lafım Mısır insanlarına değil, kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Çok sevimli insanlar, turizmde çalışan insanlar, çok kötü bir imaj Mısır için. Aynısı Türkiye'de de var arkadaşlar. Bizde de böyle turistlere saldırmalar, hakaret etmeler, aynı şeyler burada da yaşanıyor. Düşünün yani. Bir Türk YouTuber Mısır'dan bunları söylüyor. Ben işi biliyorum yani. Sonuçta turizmci olduğum için halk böyle değil tabii ki yani. Ama dünyadan Türkiye'ye gelen insanlar da Kapalı Çarşı'ya girdiği zaman ya da Bodrum'a ya da Alanya'ya girdiği zaman bu asılmalardan, kadınlara tacizlerden bıkkınlık geliyor. Bir daha gelmiyorlar tabii ki ülkeye yani. Ben şimdi yani Mısır'dan yarın gitmek istiyorum. Çünkü şey yok yani, hevesi kırılıyor insanın. Öyle. Hadi bakalım, devam ediyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz yıllardır seyahat ediyorum ve tüm gelirlerimizi Darüşşafaka'da depremden zarar görmüş öğrencilere burs olarak veriyoruz. Bu yolculuğumda bana Just English Dil Okulları inanılmaz yardımcı oldu ve hala oluyorlar. O sebeple Just English Dil Okulları'nın Amerika'daki ve Türkiye'deki dil okullarını tercih etmenizi tavsiye edeceğim. Ve size küçük bir karşılaştırma yapacağım. Dil nasıl öğrenebilirsiniz? Dünyayı gezmek dışında ticarette, iş hayatında İngilizce artık çok önemli. Her şeyden önemli. Peki İngilizceyi nasıl öğrenebilirsiniz? İlk olarak üniversitelerin hazırlık bölümünde öğrenebilirsiniz. Şöyle dönüyorum. Arkadaki manzarayı da görün. 600 bin lirayla 2 milyon lira arası öderseniz üniversitelerin hazırlık bölümlerinde İngilizceyi size öğretebilirler. Bunun dışında Just English'te ya da herhangi bir dil kursuna giderseniz 80 bin ila 200 bin lira arasında dil eğitimi alabilirsiniz ya da çocuklarınızı aldırabilirsiniz. Ve üçüncü şıkta şöyle, yapay zeka ile öğrenebilirsiniz. Evet, bu da size neredeyse 0 liraya patlar. Tabii ki Just English yapay zeka devrimini görmezden gelmiyor. Aynı zamanda yapay zeka destekli eğitim ile en iyi öğrenme yöntemini sunuyor. Gel bakalım, tuk-tukçu. Maşallah. Very good driver. Mercedes. Mercedes-Benz. Your name? What's your name? What's your name? My name is Abrahman. What? My name is Abrahman. Abrahme. Oh. Onu rapçi gibi lan. Abrahme. Görüşürüz. Baksanıza şu küçük boka. Kız sen yeni mi doğdun? Ay yerim ben seni. Yerim ben seni. Ayrılma oradan. Çok araba geçiyor. Yeminle feci kayboldum ya.
Şimdi size Kalaun kompleksi dedikleri Kalaun binasını göstereceğim. Kayboldum ya. Labirent gibi. Bizim kapalı çarşı gibi. Burada böyle bir antikacı. Ha, Atatürk. Atatürk'ün büstü. Atatürk! اسمه ايه ده؟ Atatürk! Atatürk اه. Yes. Vay be, helal olsun. Çok güzel. Atatürk'ün büstü var. Thanks inside. Çok güzel. Şöyle. Vay be. Hiç beklemiyordum Atatürk'ün büstünü görmek. Mutlu oldum. Şükran. Adam soruyor bu kim diyor. Öbürü Atatürk diyor. Allah Allah, ne güzel. Nereden bulmuşlar acaba? Bu Kalaun kompleksi sanki Avrupa'da bir katedrale benziyor değil mi? Çok enteresan. Çok güzel. Yani muhteşem bir yapı. Memlük döneminde yapılıyor. Sultan Melik el Mansur Kalaun tarafından 1284-85 yıllarında yaptırılıyor ve ciddi anlamda büyük bir bina kompleksi. Sanki bir dev bir katedralin kulesi gibi. Bu hastane aynı zamanda arkadaşlar. Türbe var içinde, medrese var. Hastane, Bimaristan hastane var. Tıp merkezi olarak da ün kazanıyor zamanında. Kalavun Haçlılarla defalarca savaşıyor. Özellikle Akka'nın fethinden sonra çok sayıda Avrupalı esir ustayı, taş işçisini ve mimarı Kahire'ye getiriyor. Bu kompleksin yapımında da Avrupa kökenli ustalar önemli bir rol oynuyorlar. Yani inanılır gibi değil. Baksanıza, o kadar güzel ki. 13. yüzyıl sonunda Avrupa'da katedrallerin yükseliş çağı başlıyor. Paris'teki Paris'teki Notre Dame katedrali gibi. Dilim dönmüyor şu anda gerçekten. Yani Haçlıseverler o kadar büyük ki burada bakın bir medeniyet ticareti de yaşanıyor iki medeniyet arasında. Sadece savaş değil ama aynı zamanda bir medeniyet ticareti de yaşanıyor. Burada medresesi var. Yine Kalavun. Bazı bölümlerine baktığınızda bir katedrale bakıyorsunuz sanki. Bakın dantel gibi arkadaşlar. Taşı dantel gibi işlemişler. Muhteşem ötesi. Buraya özellikle girip bolca incelemenizi tavsiye ediyorum. Merhaba. Osmanlı tuğramızı görüyorsunuz. Bizim bıraktığımız izler. Osmanlı'nın her zaman daha ihtişamlı, daha gösterişli, daha ince oluyor işçilikleri. Burası tam bir herhangi Almanya'daki bir Fransa'daki bir katedrale benziyor. Girebiliyoruz mu? Ticket? Ticket yok. Ha, okay. Okay. No ticket. Ucundan bakalım ya. Just want to see. No entry. Okay. No need. Thank you. Thank you. No. I don't know them. Burada. Okay. I go there. Thank you. Görüyorsunuz değil mi? Dünya Haçlı seferlerinde esir alınıyorlar. Buraya getirip çalıştırıyorlar. Onlar da kendi hünerlerini sergiliyorlar bu şekilde. Ve ortaya muhteşem bir yapı çıkıyor. Ben sizi çok fazla tarihle sıkmak istemiyorum. Onun için geldiğiniz zaman burayı uzun uzun gezmeniz lazım. İleride bir sebil göreceksiniz. Arapçası da sebil zaten. Sebil ne demek? Ücretsiz su demek. Osmanlı sebili ama. Abim tarih kitaplarından çıkmış gibi. Bak. Nasıl bekliyor? Canım benim ya. Tam bir Osmanlı mimarisi. Açılan iki yol. Ortada bir su sebili. Tabii şu anda açık değil. Ümmü Gülsüm'ün Mısırlı çocuklar bu
Osmanlı kalma. Sebil'in dibinde dinleniyorlar. قبل الساعة 11 عشان İçerisi bir dükkan olmuş bugün. Bakın. Sebil Kutapov Kaykuda. Abdurrahman Kaykuda. Türkiye. Yes, I know. Yeah, I know. Burası da Türk işi diyor. No video. No video? Okay, I just look. Ha. ايوه هو عثماني. Osmanlı, yes. Osmanlı'nın şey diyor, evet diyor. İncelikleri görüyorsunuz. Mısır böyle ya. Tam benim filmlerde izlediğim 1960'lar Mısır'ı hiç değişmemiş sanki. Her yerde Türk'ün izini görüyorsunuz. Arnavutluk'tan Mısır'a, Lübnan'a, Suriye'ye, Suudi Arabistan'a size hepsini gösterdim. Mümkün olduğunca. Sanıyorum çok az kaldı göstermediğim. Evet, size her zaman söylüyorum. Siz bilinen dünyanın her yerine imzasını atmış bir milletin çocuklarısınız. Sizi ne kadar komplekse sokmaya çalışsalar da, ne kadar soğutmaya çalışsalar da kendi milletinizden, tarihinizden gurur duyun. Size muhteşem bir camiyi göstereceğim. Al-Akmar Camii. Ama benim Gize videolarını izlediyseniz bir bilgiyi çok iyi biliyorsunuz. Piramitler döneminde, özellikle Gize bölgesinde piramitlerin beyaz kireç taşı kaplamalarını söküp, çok güzel ve çok pürüzsüz olduğu için piramitleri soymuşlar. Hatta piramitlerin önünde bir pazar yeri açıp bunu satmaya başlamışlar, o beyaz kireç taşlarını. Ve işte Gize'den uzakta Kahire'nin tam ortasında piramitlerin eski taşlarını görebiliyoruz. Bu El-Aksar Camii'nde görebiliyoruz. Şimdi onlara dokunacağız. Sadece Kefren Piramidinde ve Yamuk Piramit'te, Bent Piramit'te gördüğümüz o taşlar burada El-Aksar Camii, El-Akmar Camii'ni kaplamak için kullanılmış ve güneş vurduğunda bembeyaz oluyor. Aynı piramitlerin bir dönem bembeyaz olduğu gibi. Yine Bizans döneminden kalma o kolonlar kullanılmış. Küçük ve muhteşem, şirin bir cami. Selamun Aleyküm. No, thank you. Şükran. Vallahi olmaz. 7. Fatimi halifesi diyor. 1125 yılında. Muhteşem. Adam bana çay ikram etti. Şükran. تفضل الشاي. Selamun Aleyküm. منين؟ تركيا؟ Türkiye, yes. حبيب قلب. Teşekkürler. كله تمام؟ Tamam, perfecto. Evet, piramitlerin yüzeyinden camiler, evler kaplamışlar. Camileri, evleri kaplamışlar. Eski Kahire'de. O dönem tabii piramitlerin ne olduğunu bile bilmiyorlardı muhtemelen. Ama taşların mükemmel kesimi zenginleri çekiyordu ve zenginler satın alıp evlerini, camileri bu şekilde dekore ettiler. 4-5 bin yıllık bir Ümmü Gülsüm'ün maketini yapmışlar. 4-5 bin yıllık taşlarla, taş işçiliğiyle. Bakın bu bir Osmanlı tipi minare arkadaşlar. Her dönemin minareleri farklı ama Osmanlı'yı uzun ince ve daha basit oluşunu anlayabiliyoruz. Bu da mesela tam bir Osmanlı işçiliği. Eminönü'ne giderseniz bolca görebilirsiniz bu mimariyi. Silahtar Süleyman Ağa Camii diyor. Silahtar Süleyman Ağa, Kavalalı döneminin paşalarından, devlet adamlarından bir tanesiymiş. Osmanlı mimari tarzıyla yapılıyor tabi. Kavalalı biliyorsunuz Mehmet Ali Paşa, Osmanlı'da Arnavut bir asker. Sonra Mısır'da Osmanlı'ya baş kaldırıyor. Hatta Konya'ya kadar ordusu gidiyor. Ve 1950'lere kadar Kavalalı'nın hanedanı Mısır'ı yönetiyor. Modern Mısır'ın kurucusu Kavalalı Mehmet Ali Paşa ama Osmanlı'ya baş kaldırıyor. Osmanlı Hidiv unvanını alıyor hatta. Böyle. Burası da Kavalalı'nın yönettiği Mısır'ın devlet adamlarından bir tanesine ait cami. Adına yapılmış cami. O ne ya? Türkiye. Turşucu bir kadın. Küçük limonlar çok güzel ya.
Mısırlılar sadece bu limonu biliyorlarmış arkadaşlar. Daha büyüğünü bilmiyorlarmış. Bundan daha büyük olursa şey diyorlarmış. Hormonlu limon. Yenmez. Biz de bu limonları hiç bilmiyoruz. Bunlar da elma değil arkadaşlar. Elma zeytini deniyormuş buna. Zeytin. Bizim o küçük elmalara benziyor. Hello my friend, how are you? Okul kıyafetleri kızların böyle demek ki. Fatma. Fatih. Same name. İsmimiz de aynı. Kankayız bundan sonra. Ölümüne kanka. Şimdi yolun sonunda surların içinde El Hekim Camii'ni görüyorsunuz arkadaşlar. Burada El Hekim Camii yine dantel gibi işlenmiş işlemeleriyle uzun yıllardır Mısır'ı bekliyor. Surların yanında. Bu da Fatimi mirasından bir cami, bir kale gibi adeta El Hekim Camii. Minarelerin gösterişine, güzelliğine bakın. Size yine göstereyim arkadaşlar. Şapkamızı çıkartalım saygıdan dolayı. Çünkü dünyada hangi tapınağa girerseniz girin şapkanızı çıkartın. İnsanlar çıkartmıyor. Kimse de bir şey demiyor ama olsun. Meydanına bakın. Caminin. Dev gibi. Burada binlerce kişi namaz kılabilir. Minareleri görüyorsunuz. Çok eski. Çok da serin, güzel. Böyle yarı açık bir cami. Evet, enteresanmış. Açık yani. Tam kapalı değil. Gitmeyelim. Rahatsız etmeyelim. Bu caminin hemen dışında da zaten şehri koruyan surlar var. Evet, yürüdük. Şehrin sonuna geldik. Burada artık surlar var arkadaşlar. Bu surlar hakkında, surlar kim için yapılıyor? Haçlı tehdidi için yapılıyor. Tabii sonra diğer savaşlar için de kullanılıyor ama ilk olarak Haçlı tehdidi için yapılıyor. Bakın ne kadar geniş kapılar ve ne kadar geniş duvarlar. Kim yapıyor bu surları? Bedir el-Cemali. O dönemin veziri arkadaşlar. Şimdi şehirden dışarı çıktık, surlardan dışarı çıktık. Eskiden olsa bu kadar kolay giremezdik. Bakın, Kahire'nin yaşam bu şekilde. Merhaba. İyiyim, siz nasılsınız? İyi abi, sağ olasın. Türk müsünüz? Türk'üz, evet. Ha. Nasıl gidiyor? Çekeyim mi size? Ha? Nereden geliyorsunuz? İzmir'den. Ha, çok güzel ya. Oh. Haber bekliyoruz Geziyorsunuz ya. ya. Geziyoruz abi. Vallahi 4. günümüz. Yarın dönüyoruz. Aynen, yarın gece döneceğiz. 4 günde geldiniz. 4-5 Beş günde geldik. 5 günlük aslında oluyor. Süper. Öyle alışveriş yaptık. Memnun musunuz? Fena değil. Ülke olarak güzel güzeldi. değil de gezecek yerler güzel ya. Ya bugün ATV yaptık. Dün kum sörfü yaptık. Ha, Evet. şahane. İşte ilk gün zaten piramitlere gitmiştik. Ayrıyeten Nil'de bir tur attırmıştık ikinci günde. Öyle güzeldi yani. Güzel ya. Çok 1500 lira denen heykele 400 lira diyorum. 450 liraya alıyorum gibi bir şey yani aslında. Uber iyi ama Uber kullanıyor ya. Uber Evet aşırı iyi ya. Uber çok iyi oluyor. Şimdi eve döneceğiz. Yarın bir plan yok bilmiyoruz. Belki evde kalırız çünkü fazla. Bir gün fazla kalmışız aslında. Yani normalde şeyler uzak. Luxor falan çok Luxor falan uzak. Sakkara'ya gidebilirsiniz. Evet söylediler aslında. Dün de bir Türk abi 10 yıldır buradaymış. Ha. Hataylı bir abi. Onunla tanıştık. O da bu işleri yapıyormuş galiba burada. Sakkara piramitine gidin Sakkara'ya gidin dedi. Belki oraya gideriz ben. yani. Yakın yani bayağı. biliyorum. Evet. Siz ne yapıyorsunuz? YouTube Ben mu? YouTube çekiyorum. YouTube mu? Selam. Fatih Koparan diye bulabilirsiniz. Fatih Koparan. Fatih Koparan. Koparan. Tamam abi bakacağım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Welcome. Welcome my friend. Welcome. Welcome my friend. Evet, Fatimi döneminde yapılıyor. Ne dedik? Fatimi döneminde Vezir Bedir el Cemali yapıyor. Vaha! Hello. Neler oluyor? Teknolojia.
Teknolojiya. Yes my friends. Bakın ne kadar yüksek. Ve böyle bunlar muhtemelen suyla doluyordu o zaman. Geçmek çok zor. Welcome my friends. Herkes welcome'lıyor beni. Welcome my friends. Çok ya her yer tarih arkadaşlar, baksanıza. İstanbul gibi ama İstanbul'un çok daha tozlu ve eski hali gibi düşünün. Bu surlar böyle kilometrelerce gidiyor. Haçlılar için yapılmış, Haçlılara karşı yapılmış. Ama kim yapıyor arkadaşlar? Vezir Akka Kalesi'nden Ermeni taş ustalarını getiriyor ve Ermeni taş ustaları yapıyor bu surları. Zaten Ermeni taş ustaları yaptığı için de Bizans etkisini görüyorsunuz surlarda. İstanbul'un surları gibi surlar var. İnanılmaz. Gerçekten. Yani nereden başlasam, nereye çeksem bilemiyorum. O kadar enteresan bir tarih var ama o kadar da zor arkadaşlar yani. Bir de benim yani Çin, Endonezya vesaire vesaire, Suudi Arabistan çok yordu. Çok sıcak. Yani insan yoruluyor. Neyse. Mısır'ı göstermeye devam edeceğiz. Şuraya bakın ya. Şu evlerin ilk yapıldığı zaman hayal edin arkadaşlar. Ne hayallerle yaptılar bu evleri. Ve bu evi yapan adam bu halini görse ne düşünür acaba? O da çok enteresan. Harap bitap. Bakın okçuları nereye yerleştiriyorlar. Oradan okçular fışık fışık vuracaklar sizi. Fışık fışık nasıl bir sesse. Amcam nasılsın, merhaba. Evet, devamlı birileri para istiyor. Devamlı. Şimdi bakın, El Hekim Camii'nin minarelerini göstermiştim size. Tosun Paşa. Evet, bence de. Evet, şimdi minareleri görüyorsunuz. Ne farkı var normal cami minarelerinden? Bu minareler yıkılmış arkadaşlar. Depremlerle vesaire. Hep bir şekilde düzeltmişler ama şey olduğu zaman, Haçlı tehlikesi olduğu zaman buraya aynı zamanda gözetleme kulesi yapmışlar. Yani camiden dini fonksiyonlar dışında Memlük, Fatimi savaşlarında ya da Haçlı seferlerinde gözetleme kulesi olarak kullanılmış arkadaşlar. Bakın böyle bir minare dünyada göremezsiniz hiçbir şekilde. Yine Ermeni Bizans taş ustaları yapıyorlar. Kalın taş kaplamalı destek kullanıyorlar. Bir kalenin burcu gibi güçlendiriliyor ve gerçekten gözlem kulesi olarak kullanılıyor daha sonra. Kilometrelerce gidiyor böyle. Kullanılan işçileri, taş işçiliğini vesaire düşünün. İnanılmaz ve böyle. Başta buraya geçeceksin de buraya tırmanacaksın da bak bir sürü de yazı var üzerinde. İnanılmaz. Şuradaki okçuları geçeceksin. Okçular yandan her yerden saldırıyorlar. Okçular! Welcome to Cairo. Thank you. You're welcome to Egypt. Thank you. Yine birileri bir şeyler satmaya çalışıyor bana. Muhteşem ya, muhteşem. Şu güzelliğe bakın. Şu kaosa bakın. Şu anda namaz zamanı. Onun için turist pek yok. Çünkü bu saatlerde turistler giremiyorlar namaz zamanında. Benim çok merak ettiğim, çok özel bir yer burası. El Ezer Camii arkadaşlar. El Ezer Camii 970 yılında Fatimi Devleti tarafından yapılıyor. Fatimiler Şii bir hanedanlık. Buraya Şii Welcome Cairo, Egypt. Şii inancını yaymak için bu camiyi yapıyorlar. Ama bu cami sadece cami değil, çok önemli bir ilim merkezi. Dünyanın Aleykümselam. Türksünüz. Nasılsınız? Ne yapmaya geldiniz? Namaza mı geldiniz? Namaza geldim, evet. Nerede? Burada mı yaşıyorsunuz? Yok, Mersin'de yaşıyorum ya. Camiye geldiniz. Aynen. Çok güzel cami ama. Evet, öyle ben de. Ben de ikinci kez geldim. Öyle mi? Siz Aha. nerede yaşıyorsun abi? Ben İstanbul. İstanbul'da Aha, yaşıyorsun. Bursalıyım ama. Bursalı Aha. mısın? YouTube'da YouTuber'lık mi YouTube yapıyorsun? çekiyorum. He? Evet evet. Aha. Neyi? Fatih Koparan. Not alayım sonra kaydedeyim abi. Şimdi. Tamam Fatih Koparan. İnternet yoktur şimdi sende. Bizim işimiz internette olduğu için
Her daim oluyor. Fatih Kopar abi. Evet. 1000 yıllık cami ya. Aynen abi. Şimdi gezeceğim ben de işte daha ilk defa geliyorum ben de buralara. Yine sen tecrübeliymişsin. Farklı yerler de var. Hatta Sultan Ahmet mi dedi bir cami daha var oraya da gideceğim. Tabii. Türk Osmanlı mimarisiyle yapılmış camiler var. Şu mesela minareye bakarsan Osmanlı Aynen. mimarisine Gelirken de benziyor. gördüm abi. Burada bak kat kat olduğu için bunlar Fatimi. Daha farklı bir Sanki- mimarisi var. Eskiden sanki burası farklı bir şey de sonradan Burası camiye Şiilik çevrilmiş. için Değil mi? Şii camii, sonradan Müslümanlar. Sünni camii oluyor. Şiiler de Müslüman. Abi memnun oldum. Siz Allah kimle kabul geldiniz etsin. abi? Ben mi tek gittiniz? geliyorum ya. Öyle mi? Hı hı. Nerede kalıyorsun abi? Ben merkezde. Giza'da. Ha? Buranın merkezinde. Evet. He. Downtown dedikleri yerdeyim. Ben de Giza'da kalıyorum. Görüşmek üzere inşallah. yine Selamlar. rastlaşırız. Görüşürüz. Selamünaleyküm. Kendine iyi bakın. Evet arkadaşlar, Türkler her yerde. Ne güzel. Çok şahane bir cami bu arada gerçekten. Evet, ne diyorduk? Burası bir ilim merkezi olarak yapılıyor aynı zamanda. Sadece bir cami olarak değil. Ve El-Ezer Üniversitesi dünyanın en eski üniversitelerinden bir tanesi. Burası arkadaşlar dünyada devamlılığı hiç bozulmadan 1000 küsür yıldır eğitim veren bir üniversite. Çok önemli bir üniversite. Daha yani Avrupa'da Orta Çağ yaşanırken burada çok önemli bilim çalışmaları yapılıyordu. Tabii ki cami büyüyor, daha genişliyor devamında ve bugün de El-Ezer Üniversitesi devam ediyor. Muhteşem bir mimari. Bu cami hakkında beni çok heyecanlandıran bir şey var. 970 yılında Cevher el-Sikilli isimli bir Fatimi lideri tarafından inşa ediliyor. İlk döneminde Şii, İsmaili bir eğitim ve ibadet merkezi. Size anlattığım gibi. Selamünaleyküm. Fatimiler Şii krallığını kuruyorlar, Şii devletini kuruyorlar. Ama Selahaddin Eyyubi dev bir Aleykümselam. Dev bir imparatorluk kuruyor. Haçlıları yeniyor. Mısır'ı ele geçiriyor ve Fatimi devletini yıkıyor. Sünni Selahaddin Eyyubi, Selahaddin dönemi başlıyor. Bu camiyi bir süre kapatıyorlar. Sonra Sünni İslam'ın büyük bir ilim merkezi olarak devam ediyor arkadaşlar. Yıllardır da Sünni dünyanın kalbi konumunda. 1000 yıldır kesintisiz eğitim veriyor dediğim gibi öncesinde de. Bu Fatimiler Kuzey Afrika merkezli bir devlet. Soylarını Hazreti Fatima ve Hazreti Ali'ye dayandırıyorlar arkadaşlar. 969 yılında Mısır'ı fethedip başkentleri yapıyorlar. Orada Haçlı seferleri Mısır'ın kapılarına kadar dayanıyor. O dönemde Selçuklular var tabii. Ama beni asıl heyecanlandıran bir şey var. Burada enteresan bir şekilde video çekilmenin yasak olduğunu söylüyorlar. Ben çekiyorum. Bu cami arkadaşlar şu anda dayandığım bu cami, burayı düşünün Mısır'ı. Firavunlar devri, Antik Mısır ve sonrasında Yunan oluyor firavunlar. Nasıl oluyor? Büyük İskender burayı fethediyor. Büyük İskender'in soyundan gelenler burada devletler kuruyorlar. Yunan firavunlar, Kleopatralar vesaire vesaire Bizans geliyor. Ve buraya Fatimiler bu camiyi yaparken ne yapıyorlar arkadaşlar? İnanamayacaksınız yani. Bizans kolonlarını kullanıyorlar. Kıpti Hristiyanların tapınaklarından, yıkılmış tapınaklarından kolonlar alıyorlar, parçalar alıyorlar ve birçok tapınaktan parça kullanıyorlar. Yani burası 1000 küsur yıldan daha eski tapınakların parçaları kullanılarak yapılmış. Şimdi göreceksiniz ama öyle bir parça iki parça değil arkadaşlar. İnanılmaz bir güzellik. Bakın. Bunlar hep Bizans kolonları, mermer kolonlar. O kadar sağlam ki bunları kullanmışlar ve hala kocaman yapıyı ayakta tutuyor. Hepsi farklı. Dediğim gibi ne bulduysa kullanmışlar. Ama o kadar da güzel. Şimdi bu avluyu tamamen bu kolonlar kaplamış. Bazıları siyah mermer, bazıları beyaz mermer. Binlerce yıllık kolonlar ve muhteşem El-Ezer Camii ve Eğitim Kurumu. Hala içeride eğitim veriliyor. Ama ilginç olan bir şey daha göstereceğim size. İçerideki kolonlar da Bizans kolonları. Bakın burada eğitim veriliyor çocuklara. Böyle onlarca, yüzlerce Bizans kolonu var. Bakın çocuklar oynuyor. İnanılmaz değil mi? Çok enteresan.
Ben size zaten diğer bölümlerde bolca göstermiştim. Her zaman tapınaklar yapılırken eski tapınakların parçaları kullanılır. Hatta o eski tapınağın üzerine yapılır ki halk dini değiştirdiği zaman bakın sizin dininiz bitti, bizim dinimiz geldi gibi bir imaj oluşturulur. İşte Azteklerin tapınaklarının üzerine kilise yapmışlardır vesaire vesaire. Buradaki kolonların farkına bakın, ne kadar farklı. Bunlar acaba hangi tapınaktan alındı bilmiyoruz. Mısır firavunlarının tapınakları olabilir. Antik Mısır tapınakları olabilir. İşte Roma, Bizans tapınakları. Muhteşem ya. Gerçekten. Zeus'a, Athena'ya tapınırken bir anda 2025 yılında kendini bir Müslüman tapınağında buluyor. Bir tane, iki tane değil, yüzlerce. Bakın. 3-6. Şunlar ne kadar farklı ortadaki. Biri siyah, biri çizgili. Hey gidi hey. El Eser Camii'nin karşısına geçtik, yolun karşısına. Ve burada Şiilerin kutsal bir camii var. Hazreti Hüseyin Camii. Burası Şiiler için çok kutsal. Mısır bugün Sünni dedik arkadaşlar. Ama dediğim gibi bakın bu Osmanlı Türk mimarisi. Bugün ne kadar Sünni olsa da önceden Hatimiler döneminde Şii'ydi Mısır. Şii devletiydi Hatimiler ve halk da Şii'ydi. Sonra Selahaddin Eyyubi ile birlikte Sünni oluyorlar. Ve burada Hazreti Hüseyin'in başının, kesilmiş başının olduğu düşünülüyor bu camide. Sanıyorum Şam'da da böyleydi. İyiyim, sen nasılsın? Nasılsın efendim? Teşekkürler. Allah Allah, bu nasıl savmak, bu nasıl girmek, insel değil bu. Sanki bir melek. Bir melek. Mavi mavi masmavi. Gözleri boncuk mavi. Teşekkür Thank you, ederiz. teşekkür ederim. Hazreti Hüseyin'in kesilmiş başının, kesik başının burada olduğu düşünülüyor. Ve Şiiler için de kutsal bir mekan. Ama dediğim gibi bugün Mısır Sünni bir devlet. Burası çok turistik bir yer. Gördüğünüz gibi insanlar benim Türkçe konuştuğumu... Buradaymış. Girebilir miyiz? No. Evet, camiye girdim. Sizin için çekim yaptım biraz. Burası olmazsa olmaz, çok önemli Mısır için. Mısır, tabii binlerce video çekebilirim arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz bir tarih, kültür barındırıyor ve kaos barındırıyor. Severim biliyorsunuz benim Bangladeş videolarım vesaire izlediyseniz. Ama çok vaktim yok, çok enerjim de yok. Bazen gerçekten yüksek enerji gerekiyor bazı videoları çekebilmek için. Tatlı patates. Sweet potato. Yeah? Tatlı patates. Burası hem turistlerin olduğu hem de yerlerin de bolca alışveriş yaptığı bir yer. Mısır'da beni en çok şaşırtan şeylerden bir tanesi, yani öyle çok turist, sadece turistin için yapılmış bölgeler yok. Güzel bir kaos var yani ülkede. Selam. Adam be.
Şimdi tam bir turist cehennemine girdik. Burası bizim kapalı çarşının biraz daha agresifi. Evet, bu turist cehennemin içinde böyle güzel mekanlar da var ama. Bakın burası Ümmü Gülsüm kahvesi. Ümmü Gülsüm adına yapılmış bir kafe. Ümmü Gülsüm, Orta Doğu'nun, Mısır'ın zamanın en büyük şarkıcısı. Bizim Türk müziğini de bazı şarkıları da etkilemiş, bolca etkilemiş bir şarkıcı. Lübnan'da Feyruz neyse, burada da Ümmü Gülsüm o. Hala, hatta sanıyorum bakın burada Feyruz Ümmü Gülsüm'ü öpüyor. Ben Feyruz'u daha çok severim ama Ümmü Gülsüm de iyi bir, çok muhteşem bir sestir. Orada Ümmü Gülsüm hakkında enteresan bir bilgi var ama şehir efsanesi mi bilmiyorum. Şey diyorlar, Libya'da Kaddafi darbe yaptığı zaman Ümmü Gülsüm Libya'da şarkı söylüyormuş, konser veriyormuş ve sırf bu sebeple kıl payıyla darbe olmuş, başarılı olmuş. İnsanın burada yolunu bulması imkansız ya. Labirent gibi yemin ediyorum. This way. I have exactly what you need. Yes, senin ihtiyacın olan şeyler bende var diyor da. Yes, very good. 100 pounds. Very good. Avamlığa bakın ya. Cevap verirseniz kurtulamazsınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün de sona erdi. Kahire tarihini size biraz daha anlatmaya çalıştım. Bu gezimde tamamını anlatmak mümkün değil. Yani Osmanlı dönemi, Kavalalı, anlat bitmez, Antik Mısır, Selahaddin, Fatimiler, Memlükler, onun dışında bir de modern bugünün Mısır'ı var. Çok enteresan konular var. Her neyse bugünlük bu kadar arkadaşlar. Ben size çekebildiğimi çekeceğim. Kahire'den kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.